Efendim bir kez daha selamlar. Yine Kapadokya'dayız. Kapadokya'nın en sevdiğim döneminde karlar altında muhteşem manzaralar eşliğinde size bu bölgenin en ilginç otellerinden bir tanesine getirdim. Aynı zamanda en tarihi, en nostaljik otellerinden bir tanesine getirdim. Eminim birçoğunuz buradan bilginiz yoktu ama bu videodan sonra zannediyorum Kapadokya'ya geldiğinizde Wish Kapadokya Love Otel'de değerlendireceksiniz. Hemen önce sizi Güneş Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Hoş geldin. Kendisi Wish Kapadokya Love'ın işletmecisi. Uzun yıllardır arkadaşımız, eşi Önder Bey ile beraber burası ikinci otelleri. Evet. Birazdan dediğim gibi tarihi, nostaljik bir konağı göstereceğiz. Sadece 4 odası olan bir oteli gezeceğiz ve Güneş Hanım bize eşlik edecek. Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza Bize sağlık. bu oteli misafirlerimize gösterme imkanı bulduğunuz için. Başlamadan önce kapıdan içeri bu tarihi güzel ahşap kapıdan geçmeden önce bize söylemek istediğiniz bir şey var mı burada? Tabii şöyle, bu bizim ikinci otelimiz. Eşimle beraber işletiyoruz. Diğer otelimiz 10. yılına girdi. Burayı da bu yaz aldık ve restore ederek işletmeye başladık. Ben hali hazırda 12 yıldır bölgede turizmle ilgileniyorum. Ve şimdi size isterseniz otelimizi gösterelim. Yavaş yavaş geçelim. Çok özür dilerim Güneş Hanım. Buyurun, tabii. Ben biraz böyle hani... Tabii. Pardon. Öncelikle şu anda bulunduğumuz bölgeden bahsetmek istiyorum ben. Tabii. İçeri geçeceğiz ama burada o kadar güzel bir manzara var ki önce bunu bir gösterelim mi? Özellikle balon uçuşlarını izlemek isteyen ve Kapadokya'nın bu muazzam manzarasına hakim olmak isteyen misafirimize Wish Kapadokya Love'ın konumundan bahsedelim. Şu anda Uçhisar Kalesi'nin hemen aşağısındayız. Aynen. Uçhisar Kalesi, daha önce Kapadokya'ya gelen misafirler bilirler, bölgenin doğal gözetleme kulesi durumundadır. Ve bütün Kapadokya Vadisi'ne ta Avanos'a kadar hakim bir vadidir Kesinlikle. burası. Ve Wish Kapadokya Love Otel'de size böyle bir manzara sunuyor. Tabii ki balon uçlarını da buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yukarıdaki şu kalpli olan terasımızdan çok rahat bir şekilde balon uçuşlarını bazen biraz uzak, bazen tepelerinden geçerek izleyebiliyorlar. Tabii o rüzgara bağlı olarak balonlar yön değiştiriyor. Ve gün batımı noktası da olduğu için karşıdan da gün batımı batarak Kızılçukur'a bakarak şaraplarını yudumlayabilirler. Harika, çok güzel. Bu arada bulunduğumuz nokta etrafımızda birçok popüler otelin olduğu nokta. Bundan da ben size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Kapıyı ben açmak istiyorum size. Buyurun. Tabii, çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi gerçekten tarihi bir konağa giriş yapıyoruz. Burada bizim anlatımımızı, sunumumuzu, birazdan odaları göstereceğim size. Sadece 4 odamız var değil mi? Doğrudur, evet. Her birisi birbirinden farklı odalar. Farklı. 4'ü de mağara konseptli odalarımız. Kaya içine oyma odalar. Evet. Ama öne çıkan en büyük özelliği tarihi, nostaljik bir yapıya sahip olması. Eskiden Fransız bir aile yaşıyormuş burada. Evet. Ve Hristiyanlık dinine mensup oldukları için Kapadokya'nın birçok bölgesinde, birçok yapısında, yeraltı şehirlerinde, kiliselerde, buraya gezen misafirimiz bunu görmüşlerdir, gözlemlemişlerdir. Hristiyanlık dinine ait bir takım ne diyelim portrelerin de ya da ifadelerin de, süslemelerin de sergilendiği bir dekorasyon tarzı var. Özellikle bu tarzda nostaljik, antika, yaşanmışlığı olan yerlerde konaklamak isteyen misafirlerimiz Wish Kapadokya Love'ı deneyimleyebilirler. Evet. Özellikle havuzlu odası çok güzel. Balık kesinlikle, evet. İçeride havuzlu bir oda var, kayı içinde oyma. Bunun dışında çok önemli. Sadece 4 oda olduğu için başlamadan söylemek istiyorum. Özellikle kalabalık aileler. Evet. Yani 3-4 aile beraber geliyorsanız bütün bu alan size ait oluyor. Şimdi tabii karlar içerisinde çok böyle belki onu hissettiremiyoruz tabii, ama evet, ama masalar... sezonda buralar yemyeşilken çok güzel oluyor. Onların istediği şekilde buraya akşam yemeği sunarız bir arkadaş grubuna. DJ isterler, parti. Yani direkt onlara tahsis edip özel bir ev olarak sunabiliriz. Harika. Birazdan odada göstereceğim dedim. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Alt katta burada gördüğümüz bu ne diyelim ihtişamlı cam ve ahşap süslemeli bölümün arkasında 2 tane oda var. Birisi havuzlu, birazdan göstereceğim. Bir oda burada, bir oda aşağıda. Yukarıda da restoran bölümü, en üst katta da seyir terası var. Ve bu şekilde Wish Kapadokya Love'ı keşfe başlayabiliriz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hemen ilk odadan başlıyorum. Tamamdır. Şimdi isterseniz odaları keşfe başlayalım. Önce buradan başlayacağım. Tamamen ahşap, taş ve mağara işçiliğiyle yapılmış bir konak burası. Tabii tarihi bir özelliği olduğu için içerideki eşyalar, dekorasyonlar eski nitelikte, yani antika niteliğinde çok değerli malzemeler. Bu tarzda bir dekorasyon hoşlanan misafirlerimizin değerlendirebileceğini düşünüyorum. Tabii ki beklentinize göre değerlendirmenizde fayda var. Şimdi bayağı sıcak. Bunu çıkartayım. Burası aslında 2 odanın bulunduğu salona açılan bir bölüm. Yani evinizin salonu gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ya da ailecek geldiğiniz zaman evinize girdiğinizi düşünün. Bir tarafta bir oda, bir tarafta bir oda ve gördüğünüz gibi özellikle Kapadokya'da Hristiyanlığın yayılmasının yasak olduğu dönemlerde mağara içlerinde çok kullanılan freskler burada da var. Duvarlarda tonozlu taş işiyle yapılmış duvarlarda renkli dekorasyonlar yapılmış. İsa'nın bir tasviri var.
Ve böyle bir dekorasyonla yine arkamda gördüğümüz bu ahşap dekor duvarı süslemiş. İki bölüme ayrı ayrı geçiş yapılabiliyor. Önce havuzlu odayı göstermek istiyorum size. Daha sonra diğerine geçeceğim. Ve bu evin salon kısmından bakın kapıyı tekrar göstermek isterim. Böyle gayet antika nitelikli bir kapıdan mağara içine giriyoruz. Ve özellikle balayı çiftlerimizin dikkatini çekerek bu havuzlu odayı anlatmaya başlamak istiyorum. Şimdi konakta 4 tane oda var demiştik. Hepsi mağara özellikli, tüf kayalar içerisinde oyularak yapılmış. Hepsinin eski eşyalar, zamanında kullanılmış eşyalara orijinaline uygun olarak dekore edilmiş olmasından dolayı o nostaljik havayı sonuna kadar hissediyorsunuz. Havuz tabii ki bu odaya ayrı bir hava katıyor. Şu anda çalıştıramayacağım ama burada gördüğümüz bölümlerden sular da akabiliyor. Şurada bir dinlenme bölümü var. Hemen yatağın karşısında dekoratif bir şömine var. Elektrikli bir şömine var. Tabii konak tarihi bir konak olduğu için ve ahşap işçiliği çok ön planda olduğu için ateş yakılamıyor konak içerisinde. Sadece restoran kısmında kahvaltı yaparken bir şömine var. Orada ateş başında şarap içebiliyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz. Orayı göstereceğim. Çok dekoratif güzel bir koltuk şömine karşısında. Arkasında yine dekoratif, güzel, yuvarlak bir yatak size eşlik ediyor oda içerisinde. Dekorasyonunda yine böyle bir hem klasik hem nostaljik diyebileceğimiz taş işçiliği, süslemeler, tül perdelerle hani balayı çiftlerimizin dikkatini çekecek bir özelliğe kavuşturulmuş. Yerdeki döşeme yine odanın genel taş ve mağara işçiliğine uyumlu şekilde seçilmiş. Burada bornozlar var. Hemen şu bölümde hamam kısmı var. Hamam da tabii banyo özelliğinde kurnasıyla, oturma alanıyla, hemen kapı arkasındaki yine bu nostaljik dekorasyonu, antika dekorasyonlu lavabosuyla yine banyo ihtiyacını karşılayacak şekilde sizleri bekliyor. Yine bu konaktaki tüm odalarda kapsül kahve, su ve çay kahve ikramı ücretsiz olarak sunuluyor. Bunun dışında odanıza ekstra yiyecek içecek isterseniz tabii ki otelin konsepti oda kahvaltı olduğu için ekstra ödemeniz gerekiyor. Burada yine bir makyaj aynası veya işte eşyalarınızı bırakabileceğiniz bir bölüm var. Odanın genel atmosferinde diğer odalarda göreceğiz. Kullanılan kolonlar, taş işçiliği, duvarlardaki dekorlar tamamen çok eski dönemde Kapadokya'da zenginlerin yaşadığı evlerde kullanılan dekorasyon özelliklerine sahip. Bunu da belirtmek isterim. Ve tekrar altını çizerek söylemek istiyorum ki Wish Kapadokya Love Hotel antika, nostaljik ve eskiyi yaşatan bir ambiyansa sahip. Sizler de beklentinize göre bunu değerlendirerek buraya gelebilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz havuzlu oda 4 odanın bir tanesiydi ve özellikle balayı çiftlerimizin dikkatini çekerek bu odayı kısaca özetlemiş oldum. Şimdi diğer odaya geçiyorum. Şimdi havuzlu odadan çıkıyoruz ve Wish Kapadokya Love'da ikinci odamızı keşfedeceğiz. Bu arada bu iki odanın yan yana olduğunu, şu anda çıktığımız salonun bir evin salonu gibi düşünebileceğini, sadece balayı çiftlerimiz için değil, bu alanda kalabalık ailelerin ya da arkadaş grubu olarak geldiğinde kullanabileceğiniz böyle çok samimi ortamların olduğunu söylemek isterim. Bir başka mağara odaya giriyoruz. Bu odanın da tabii farklı bir dekorasyonu, farklı özellikleri var. Mesela banyosunda birazdan jacuzzi'sini göreceğiz. Ama genel anlamda kullanım alanlarını göstermek istiyorum size. Yatağında böyle bir dekorasyon var. Bir önceki odada yuvarlak bir yatak vardı, havuz vardı. Burada ahşap zemin, diğer oda taş zemindi. Ahşap işçiliği biraz daha fazla kullanılmış burada. Yine çok güzel antika bir dolap var. Burada yine sembolik diyebileceğimiz bir şöminemiz var. Etanol kullanılıyor ama içeriye güzel bir ambiyans katıyor. Konakta sadece restoran kısmında odun kullanılan bir şömine mevcut. Bunun dışında yatağın arkasındaki duvar da tamamen ahşap kaplama yapılmış. Bakın ne kadar güzel antika bir telefon var burada. Tekrar ediyorum, antika merakı olan, bu şekilde dekorasyon hoşlanan misafirlerimiz seveceklerdir. Kapsül kahveler, çay kahve ikramı elbette mevcut. Burada mini bar var. Mini barda sunulan ürünler otelin konsepti oda kahvaltı olduğu için ekstra olacak. Hemen banyo kısmına geçelim. Burası da yine mağara içine oyulma, ahşap işçiliği olan bir jacuzzi'li küveti bulunan, yine aynı şekilde taş lavabosu, ahşap işçilikli kapısıyla öyle bir banyo. Yine beklentiniz ölçüsünde değerlendirmek üzere bu odayı da yine Wish Kapadokya Love'da konaklamak üzere kullanabileceğinizi göstermiş olduk. Şimdi 2 tane daha oda göstereceğim size. Şimdi bu bölümdeki 2 odayı gösterdikten sonra 3. odaya geçiyorum. Burada bir havuzlu odamız, bir jacuzzi odamız vardı. 3. oda hemen yan tarafta. Yine burada Hero yazılı, kahraman yazılı böyle ahşap bir kapıdan giriş yapıyoruz. Daha küçük bir oda.
Ama yine tabii beklentiniz ölçüsünde değerlendirebileceğiniz ve farklı bir dekorasyona sahip. Şimdi bu konak tabii tarihi bir konak. Özellikle Hristiyanlık dinine mensup insanların kullandığı bir konak ve dekorasyonda böyle figürler kullanılmış. Sizler de beklentinize göre, kendi zevkinize, keyfinize göre oda seçiminizi yapabilirsiniz. Burası tonozlu bir yapı içerisinde taş işçiliğiyle hazırlanmış ve yine hamamlı bir banyosu olan, antika özellikli dekorasyon malzemelerine sahip, banyosu da dahil olmak üzere. Hatta bakın tekrar geri geldiğimizde banyonun kapısını göstermek istiyorum size. Çok ilginç gerçekten bir Kapadokya bölgesinde kayalara oyulan kiliselerin ne diyelim kapısındaki dekora benziyor. Bunun dışında burada 2 tane güzel sandalye var. Yani burası da böyle bir oda. Bu odanın diğer odalardan özelliği kapısı direkt dışarıya açılıyor. Bakın şöyle geçelim. Yine burada antika özellikli bir dolap var. Kullanmak isterseniz de şalın içine koyabilirsiniz. Bütün odalarda televizyon ve Wi-Fi sistemi mevcut. Bu oda özelinde dışarı çıktığımız zaman direkt terasa çıkmış oluyoruz. Ve böyle güzel bir ortamdasınız. Özellikle hava güzel olduğunda buradaki masalarda oturma imkanı olacaktır. Keyifle dinlenme imkanı olacaktır. Çayınızı, kahvenizi, şarabınızı içme imkanı olacaktır. Özellikle aile gruplarında böyle 3 oda, 4 oda beraber gelmek istediğinizde size ait bir konağınız oluyor. Bunu en başta söylemiştim, bir daha söylemek isterim. Yani buradaki alan, teras, kullanım alanları tamamen size ait oluyor. Şimdi bir oda daha göstereceğim. Orası da hemen şurada yan taraftan aşağı inilerek. Efendim Wish Kapadokya Love Otel'de 4. ve son odamızı göstereceğim. Burası bence havuzlu odadan sonra en alımlı oda Güneş Hanım. Bence de. Benim de favorim bu odalar. Evet, Güneş Hanım bize eşlik edecek burada. Şimdi yine bir mağara odaya giriş yaptık. Yine mağara işçiliği, taş işçiliği ama burada özellikle mağara işçiliği dedim, duvar süslemeleri, duvar desenleri biraz daha ön planda kendini gösteriyor. Özellikle odaya girer girmez dikkatimi çeken yatak başucundaki o figür oldu. Güneş Hanım, nedir odanın özelliği? Bu odamız mağara, tamamen ustalıkla yapılmış bir kayadan oyma işçilikleri görüyorsunuz. Ve aynı zamanda bir şarap çeşmesi var. Bu odada konaklayan misafirlerimiz eğer şarap isterlerse direkt şu butona basarak buradan şaraplarını dolduruyorlar. Evet. Aman dışarı dökülmesin. Yok, dökülmez, ayarlı. Harika, çok güzel. Bu şekilde şöyle şaraplarını içebiliyorlar şömine karşısında. Yine elektronik bir şöminemiz var. Şimdi Kapadokya ve şarap, ben her zaman söylerim, paylaşımlarımı takip eden misafirimiz hatırlayacaklardır. Ayrılmaz ikili diyorum. Kesinlikle özellikle kış aylarında kar, şömine ve şarap. Kesinlikle öyle. Şimdi bu odada yine en başta bahsettiğim gibi nostalji seven, Kapadokya kaya içerisinde, mağara içerisinde oynamış odalarda kalmayı seven, böyle Kapadokya'nın o mistik büyülü atmosferini hissetmek isteyen misafirlerimize bence bunu sonuna kadar yansıtıyor. Evet. Şarap kokusu da buna eşlik etmiş. Değil mi? Kesinlikle. Siz kokuyu alamıyorsunuz ama biz buradan. Evet, gayet güzel. Şimdi tabii şarap dışında diğer odada olduğu gibi burada kapsül kahve ikramı, çay kahve ikramı mevcut. Yine konağın genel yapısı itibariyle sadece restoran kısmında odunlu şömine var ama burada gördüğümüz bu antika özellikli koltuklarda oturarak şarabınızı yudumlayabilirsiniz. Isıtma soğutma sistemi olarak ısıtmada kalorifer sistemi kullanılıyor. Evet. Soğutma için klima kullanabilirsiniz. Ama çok soğuk zamanlarda dilerseniz klimayı ısıtma için de takviye. Tabii gene kullanabilirsiniz. Kendi isteklerine göre. Mağaranın da bir özelliği olduğu için yazın serin kışın sıcak zaten öyle bir problem yaşanmıyor. Yeraltı şehirlerine gezen misafirimiz satılacaklardı. Hep şey derdik. Bu yeraltı şehrinin büyük özelliği yazın serin kışın daha sıcak tutması diye anlatırdık. Burada bornozlarımız var. Yine mağara içerisinde oyma bir odacık yapılmış. Ve banyomuz var. Banyonun özelliklerinden bahseder misiniz bize? Evet, bakır küvetli odamız. Tamamen biz Kapadokya bölgesine çok uyuştuğunu düşünüyoruz tonlamalarla beraber. Aha. Böyle bir otantik şekilde dekorasyon yaptık o yüzden. Harika. Hemen İbrahim kardeşimin olduğu yerde yine odanın genel dekoruna uyumlu bir lavabosu var. Banyo lavabosu var. Işıklandırmalar, avizeler de yine ortama uyumlu şekilde seçilmiş. Burada bir boy aynası ve ilaveten hem eşyalarınızı koyabileceğiniz hem de sehpa olarak kullanabileceğiniz bir nevi makyaj aynası diyebileceğimiz bir bölüm daha var. Yani burası da böyle gayet Kapadokya'ya uygun, hoş bir kaya oda, mağara oda olarak sunuluyor. Yani biz Kapadokya Love Otel'de 4 tane birbirinden farklı özellikle odayı bir anlatmış olduk. Tekrar etmek isterim ki özellikle kalabalık aile olarak gelen misafirimiz, kalabalık derken 3-4 aile geliyorsanız ya da arkadaş grubunuzda geliyorsanız artık bu konağı tamamen almış oluyorsunuz. 2-3 günlük tatillerinizde burada ailece kendi eviniz gibi bu ortamı kullanabilirsiniz. Güneş Hanım, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar terasa çıkabiliriz.
Efendim buyurun lütfen. Şimdi de bu sevimli güzel oteldeki kahvaltı menüsünü size göstermek istiyorum. Yine aynen aşağıdaki dekorasyonda olduğu gibi antika güzel bir tahta kapıyla içeri giriş yapıyoruz. Çok özel bir salonda. Güneş Hanım sağ olsun yine burada bizi bekliyor ve kahvaltı sunumuyla ilgili bize fikir verecek. Önce isterseniz Güneş Hanım bu konağın, doğru söyledim değil mi? Konağımızın Aynen. konaklayan misafire kahvaltı sunumunun yapıldığı bölüm olarak yani bir restoran olarak burayı ifade edelim. Evet, Doğru mu? doğrudur. Tamam. Kahvaltımız misafirimize saat kaçla kaç arası veriliyor? 8.30 ile 10.30 arasında serpme olarak sunuyoruz. Hı hı. Neler var kahvaltıda? Hemen şöyle bahsedeyim. 2 çeşit Ege'den zeytinimiz çünkü ben Köyceğizliyim. Bu leblebi kreması, kaymağımız, Köyceğiz zeytinyağısı. Ekmeği önce zeytinyağına ardından zahtere batırıyoruz. Birçok çeşitli baharat var içerisinde. Susam, kavun karpuz çekirdeği, menengiç. Ayrıca biz Antep fıstığı çektiriyoruz. O yüzden rengi yeşil yeşil. görünüyor değil mi? Evet. Ha, çok güzel. Köy tereyağımız Uçhisar pazarından alıyoruz. Köylü halktan. Közlenmiş patlıcanımız Nevşehir bölgesine ait bir acılı. Sosis, peynirlerimiz, sıcak olarak patates kızartmamız, sigara böreğimiz, ev yapımı kurabiyemiz. Reçelleri annem yapıyor. Mor lahana, frenk elması reçeli, kayısı ve gül reçeli. Harika. Ellerinize sağlık. Bu arada misafirler omletlerini, yumurtalarını Evet, kendi nasıl isteklerine isterlerse göre ona göre seçebiliyorlar. yapıyoruz. Doğrudur. Çok teşekkürler. Ben dikkatini çekeceğim. Şimdi ortamın ambiyansı zaten size o geçmişi yaşatıyor, hissettiriyor. En başta söylediğim gibi böyle bir ambiyansa merak olan misafirlerimiz çok keyif alacaklardır. Şimdi bu güzel kahvaltı sunumunu isterseniz manzarayla ben tamamlamak istiyorum. İbrahim bir de şöyle güzel bir Uçhisar ve Kapadokya Vadisi manzarasını gösterelim. Bunun dışında eğer arzu ederseniz aktif bir şöminemiz var restoranda. Yine gün içerisinde arzu ettiğiniz saatlerde arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Burada şömineniz de yakılıyor. Zaten sadece 4 odamız var demiştik. Sizler ailecek geldiğinizde, kalabalık olarak geldiğinizde, arkadaş grubunuza geldiğinizde burada size özel bir yemek salonunda şöminenizde, güzel manzaranızda, gayet hoş bir ortamda hem kahvaltınızı hem de şarabınızı, kahvenizi artık ne arzu ediyorsanız bu ortamda alabilirsiniz. Doğru söyledim mi Güneş Hanım? Doğrudur, evet. Çok teşekkür Ersin ederiz. Bey, biz teşekkür ederiz. Bu restoranın, bu bölümün bir özelliği daha var. Şimdi burada gördüğümüz tahta merdivenden terasa çıkacağız. Özellikle balon uçuşlarından bahsetmiştim size videonun başında. Muhteşem bir görüntü sergileniyor uçuşlar olduğunda gerçekleştiğinde ve teras kısmında da bu vanları gözlemleyebileceğiniz çok güzel bir seyir terası var. Orayı göstermek istiyorum. Bu arada atlamadan geçmeyelim. Yine konağın genel mimarisinde izlerini gördüğümüz Hristiyanlığın yayılmasının yasak olduğu dönemlerde Kapadokya bölgesinde çoklukla sergilenen sahnelerden birisi İsa'nın son yemeği de burada yine sahnelenmiş. Konağın birçok bölümünde çok eski bir konak, tarihi bir konak olduğu için bu ve benzeri ifadeleri göreceğimiz bölümler var. Burada da yine dikkatimizi çekti. Şimdi Güneş Hanım müsaadenizle bir de terasa çıkalım isterseniz. Evet, Kapadokya'da Uçhisar bölgesini bilen misafirlerimiz bu bölgenin aslında doğal bir kale durumunda olduğunu ve bütün Kapadokya Vadisi'ne hakim bir gözlemleme kulesi olduğunu, gözetleme kulesi olduğunu bilirler. Hemen arkamızda Uçhisar Kalesi var ve önümüzde de muazzam manzarasıyla Kızılçukur Vadisi'nden Avanos'a kadar bir Kapadokya manzarası bize eşlik ediyor. Rüzgar olmasaydı, hava açık olsaydı rengarenk balonlar uçuyor olacaktı. Ve özellikle bahar ayından itibaren yaz aylarında otelin teras kısmı bu uçuşları gözlemlemeniz için enfes bir ortam oluşturuyor. Yine yaz aylarında akşam saatlerinde burada minderlerle, güzel oturma alanlarıyla ve keyifli bir Kapadokya manzarası, vadi manzarası sunan ortamlar hazırlanıyor. Tabii şu anda çok uygun değil. Ben yine de göstermek istedim. Ama yaz aylarındaki hazırlanmış ortamını da videomuza ekleyerek size en azından görsel anlamda fikir verecek görüntüleri paylaşmak istiyorum. Ve burada durum böyle.